Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu sektör neden bu hale geldi? 580 dakikalık interview mu olur? Mülakat mı olur? Oluyor. Maalesef ki oluyor. Bunların her biriyle de karşılaştım ve size bunlarla ilgili mükemmel bir içerik hazırladım. Gelin hep beraber buna bir göz atalım. Öncelikle arkadaşlar şundan bahsetmek istiyorum. 2 sene önce biz buraya taşındığımızda gerçekten güzel bir piyasa vardı. Hatta şöyle bir durum oldu. Ben işe ilk girdim. 6 aylık deneme sürecinde kendimi test etmek açısından da bir şirketle görüştüm. Güzel de gitti her şey ve toplamda sadece 3 step vardı. 3 farklı mülakat aşaması vardı. Klasik. Birincisi İK, ikincisi Hiring Manager, üçüncüsü C-Level'dan biri ve sonra da teklif aşaması. Genelde bütün süreçler böyle ilerliyordu. Ya 3 ya da 4 farklı mülakat adımı oluyordu ve daha sonrasında da teklif alıyordunuz. Her şey bu kadar iyiydi. Şimdi bugüne kadar çektiğim videolardan yola çıkarak bana diyebilirsiniz ki Hakan sorun sende. Yani 9 aydır bir insan nasıl iş bulamaz? Evet anlıyorum 9 aydır iş bulamamak gerçekten çok can sıkıcı ve devamlı da bu soruları kendime sordum. Ben nerede hata yapıyorum? Ben neyi yanlış yapıyorum? Acaba eksikliklerim neler? Bunları nasıl geliştirebilirim diye her gün kendime sordum. Size bahsettiğim gibi ilk deneme sürecimde 6 aylık deneme sürecimde bir tane teklif aldım. Her şey çok iyiydi. Deneme sürecimin bitmesine 1 ay kalmıştı ve ben yeni bir maceraya atılmak istemedim. Çünkü çoğunuzun bildiği üzere deneme süreçleri Almanya'da birazcık stresli olabiliyor. Neyse ben bu iş teklifini kabul etmedim. Hem maaş skalası hemen hemen aynıydı hem de deneme sürecimin bitmesine 1 ay kalmıştı ve risk almak istemedim. Deneme sürem bittikten sonra yine bir firmayla görüşüyordum ve toplamda 3 mülakat sonrasında yeni bir teklif aldım. Ve o teklifte tam 1 senemin dolmasına yani kovulmamdan 2 ay öncesine denk geliyor. Bu teklifi de nasıl olsa 1 senem dolacak, yeni bir maceraya atılmaya tekrardan gerek yok düşüncesiyle reddettim. Nereden bilebilirdim ki 2 ay sonra 1 senemi doldurduktan 1 ay sonra kovulacağımı? Ve tabii son pişmanlık fayda etmiyor. Ne yazık ki Temmuz 13'ten itibaren iş aramama rağmen 9 ay içerisinde 7 kez finale kalmama rağmen hala iş bulamadım. Evet ancak ne yazık ki şu anda o hayal ettiğimiz 2-3 sene önce girdiğimiz 3 ve 4 farklı adım olan mülakatlar tarihe karıştı. Maalesef diyorum. Çünkü hemen şurada ekranda göreceğiniz üzere bazen 8 adıma kadar ulaşan mülakatlar var. Bu sizce normal mi? Yani yorumlara lütfen fikirlerinizi belirtin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 8 adım ve toplam 580 dakika süren bir mülakat serisinden bahsediyorum size. Yani burada gerçek anlamda büyük bir efor harcamanız gerekiyor. Yani düşünün bu iş ilanı, Engineering Manager ilanı ve 8 farklı adım var. Toplamda 580 dakika sürüyor. Bu gerçekçi değil. Yani 2-3 sene önce bu tarz ilanlar olduğunda emin olun ilana başvuran sayısı bir elin parmağını geçmezdi. Ancak şu anda mesela bu ilana 100'ün üzerinde başvuru olmuş. LinkedIn sadece bunu 100 ve üzeri olarak gösteriyor. Ama düşünün yani 100 kişiden fazla insan 8 tane adıma girip geçebileceğini düşünüyor, kendine güveniyor ve siz bu 100'den fazla kişiyle bir anda nasıl söyleyeyim mücadele etmeye başlıyorsunuz. Gerçekten sektörün geldiği durum içler acısı. Peki bu kadar fazla mülakat adımlarının artmasındaki sebep ne? Size daha önceki videolarda bahsettiğim gibi çok fazla şirket ya kapandı ya da küçülmeye gitti. Asıl sebebi bu. Çok fazla insan layoff'lardan etkilendi ve şu anda Almanya'da inanılmaz bir IT alanında işsizlik sayısı var. Almanya'da IT alanında açık olduğu kadar çok fazla da işsiz var. Evet, IT alanında hala kalifiye eleman açığı çok fazla. Ancak bir yandan da daralan ekonomi sebebiyle şirketlerin fazla riske girmeyip nokta atışı yetenekleri işe almak istemesinden ötürü mülakat adımları çok fazla bir şekilde arttı. Başvuran sayısı çok fazla bir şekilde arttı ve şirketler artık işe başvuran kişileri eleyemiyorlar. Evet yanlış duymadınız, eleyemiyorlar arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir sürecin içerisindeyiz. Bunu 2-3 sene önce bana birisi anlatsa hayatta inanmazdım. Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun derdim, konuyu kapatırdım. Ancak şu an tam da içinde bulunduğumuz ortam maalesef
bu. Peki neden şirketler bu kadar başvuran olmasına rağmen hala aradığı yeteneği bulamıyor ya da süreci çok fazla uzatıyor? Aslında bunun da başka sebepleri var. Mesela fake mülakatlar ya da CV toplamak, bir havuz oluşturmak için yapılan mülakatlar. Bunlar da çok can sıkıcı. Eminim ki birçoğunuz bu durumla karşılaşmıştır. Mesela bir ilana başvurmak istiyorsunuz ama size diyor ki bu ilana 5 ay önce başvurdun. Ama halbuki ilanın repost günü bir gün önce. Halbuki ilan bir gün önce tekrar yayına alınmış. Ama siz 5 ay önceden başvurmuşsunuz. Şu iki anlama geliyor. Birincisi, ya birini işe aldılar, deneme sürecinde iki tarafta birbirinden memnun kalmadığı için işten çıkarma oldu, pozisyonu yeniden açtılar, ya da ilk bahsettiğime geliyor konu. Ya fake bir mülakat yapıyorlar ya da havuz doldurma çabası. Geçenlerde bir İK ile görüştüm ve kendisi bana sırf sene sonuna doğru şirketlerin OKR'larını kapatabilmesi adına fake mülakat yaptıklarından bahsetti. Acı ama gerçek olan nokta bu. Yani işe alım yapacak bütçeleri yok. Ancak yine de OKR'ları bir şekilde tamamlamaları gerekiyor. İK departmanı atıyorum 2023 yılında 500 interview hedeflemişti ve bu 500'ü tutturduk diyebilmek için bile bazen mülakat yaptıkları oluyor. Bir diğer konu da çok fazla başvuru var. Biz bu insanları nasıl eleyeceğiz? Geçenlerde bir seminere katıldım ve bu seminerdeki en önemli noktalardan, en önemli sorulardan bir tanesi buydu. İK olarak biz nasıl insanları ellemeliyiz? Arkadaşlar özellikle de ChatGPT ve benzeri yapay zeka araçlarının bu kadar yaygın kullanılmaya başlanmasından sonra özellikle de verilen teknik case study'ler artık hiçbir işe yaramıyor. Çünkü seminere katılan birçok hiring manager'ın anlattığı üzere bütün case study'nin sonuçları aynı. Neden? Çünkü adaylar doğal olarak yapay zekayı kullanıyor ve kullandıkları tool'lar da hemen hemen aynı. Ve bu sebepten ötürü bütün verilen test case'lerin sonuçları %90 birbirine benziyor. Ve orada hiring manager'ların söylediği biz bu adayları nasıl elemek zorundayız? Biz bu adayları nasıl eleyeceğiz? Yani bir şekilde o havuzu daraltmaları gerekiyor. Düşünün ki bir ilana 500 kişi başvurdu. Hadi bunları ATS'ye soktunuz. Ona da değineceğim ayrı bir videoda detaylı bir şekilde. ATS skoru dediniz 70'in altında olanlar elensin. Okey. ATS skoru 70'in üstünde diyelim ki 200 kişi kaldı. Peki bu 200 kişiyi bir anda mülakat sürecine başlatabilecek misiniz? Tabii ki de hayır. Değil mi? Bir planlamanız lazım. Yani sonuçta bu bahsettiğim rakamlar sadece bir pozisyon için. Düşünün ki o şirket 10 farklı pozisyon açtı ve her birinde aynı sayılarda başvuru var. Bir yandan da yetersiz İK elemanı sıkıntısı baş gösterecek ve başvuran herkesle zaten görüşemeyecekler. Yani diyelim ki 200'e düşürdünüz. Peki bu 200'ü ben nasıl 100'e 50'ye düşüreceğim? Diyelim ki başka metriklerde kullandınız, bu sayıyı yine düşürdünüz. Ki bu noktada ona da değineceğim. İlanların artık Almanca'ya dönmesi. Sırf şirketler eleyebilmek adına Almanca kozunu kullanıyorlar. Çünkü Almanca bilen sayısı gelen ekspatlar arasında bir hayli az. Diyelim ki bu 200 sayısını bir şekilde 50'ye düşürdünüz ve İK 50 kişiyle ilk mülakat rounduna başladı. Daha sonrasında ilk adımı geçtiniz. Diyelim ki burada da yarısı elendi, kaldı 20. Sonra hiring manager. Orada da yine elendi, kaldı 10. Sonrasında teknik mülakat. 10 kişinin 10'un da sonuçları aynı. Ne oldu? Teknik mülakat, yani uzaktan case study bir işe yaramadı. Diyelim ki bunu aşmak için live coding challenge yapacaksınız. Orada da bütün şu anda işsiz kalan insanların hepsi gerçekten çok kalifiyeli elemanlar. Çünkü şirketler ya kapandı ya da dediğim gibi küçülmeye gitti ve kimse performanstan ötürü kovulmadı aslında bu süre içerisinde. Ne olacak? 10 kişi, hadi 5'ini elediniz live coding challenge'da. Geriye kaldı 5 kişi. Kaç adım saydık? HR, Hiring Manager, Live Coding Challenge. 3 mülakat sonunda 5 kişiyi nasıl eleyeceğim? 3 mülakat sonunda kaldı 5 kişi. Bir mülakat daha eklemem lazım. Hadi dördüncüyü koydunuz. Stakeholder mülakatı. Stakeholder management. Okey. Hadi orada da 5'ten 3'e düşürdünüz. Sonra bir adım daha eklediniz. Dediniz ki işte upper management ya da C-level'la mülakat yapalım ki business açıdan bize uyar mı uymaz mı bu aday? Hadi dediniz ki 2'ye düşürdünüz orada da. Bir adım daha kalıyor değil mi? Tutun ki bu rakamlar daha da büyük. Biz hep şu ana kadar yarı yarıya başvuran sayısını eleye gittik her adım için. Ama düşünün ki her adımda yarı yarıya eleyemiyorsunuz. Adaylar birbirine çok yakın. İşte tam bu noktada gördüğünüz üzere 7 step, 8 step'e kadar maalesef mülakat stepleri artabiliyor.
Ben daha önceki videolarda kısaca yine bahsetmiştim. Finale kaldığım şirketlerden biri 6. adım sonunda biz karar veremedik, 7. adım olarak finalin finalini yapmak istiyoruz dediler. Finalin finaline de girdim ve 2 hafta ses seda yok. Mail attım, süreç devam ediyor dediler. Bir daha sordum, döneceğiz bir iki güne, merak etme dediler. Sonra gelen feedback aynen şu şekilde. Biz son 2 aday arasında eleyecek bir kriter bulamadık. O sebepten 2 hafta beklettik. Çünkü bu 2 hafta boyunca upper management'la görüştük, bütçe istedik. Son 2'ye kalan adayın ikisini de işe almak için. Ancak bütçe onayı çıkmadı ve bizim gün sonunda bir şekilde birinizi elememiz gerekiyordu. Ve biz de toplam çalışma yılına bakarak seni eledik dediler. Evet, şaka değil. Bakın, gerçekten elenme sebebim tamamıyla çok basit. Eleyecek metrik bulamadılar. Benim toplam 15 yıl çalışma deneyimim var ve diğer adayın toplamda 17 yıl çalışma deneyimi var diye elendim. Bu şaka değil. Tamamen bunu yaşadım arkadaşlar. Diğer konu da ilanların Almanca'ya dönmesi. Aslında bu bir önce anlattığımla tamamen alakalı. Çünkü ekstradan bir filtre koymak gerekiyor mülakat süreçlerine ki başvuran adayları bir şekilde eleyebilelim. Peki hangi pozisyonlarda, en azından benim başvurduğum pozisyonlar arasında hangilerinde Almanca'ya dönüş var? Ben biraz şanslıyım. Çünkü bugüne kadar birçok farklı pozisyonda ve birçok farklı projede yer aldığım için Engineering Manager, Scrum Master, Agile Coach, Delivery Manager, Agile Lead, bu tarz pozisyonlara, farklı pozisyonlara başvurabiliyorum. Mesela şu an için Scrum Master, Agile Coach ya da Scrum Master and Agile Coach pozisyonları tamamen olmasa da %95 oranında Almanca'ya döndü. Bakın, 2 sene önce ben Türkiye'den buraya sadece toplamda 3 mülakat yaparak relocation hizmeti de alarak Almanya'ya taşındım. Sadece 3 adımda ve Scrum Master Agile Coach pozisyonuyla buraya göç ettim. Ancak şu an burada yaşamama rağmen Scrum Master ve Agile Coach pozisyonuyla ilgili ilan bulamıyorum. Var olanların da %95'i en az B2, hatta birçoğu C1 Almanca bilgisi istiyor. İşte tam bu sebepten ötürü de Almanya'da şu anda iş bulmak gerçekten çok zor. Evet, bugünlük bu kadar. Anlattığım gibi mülakat süreçleri çok fazla bir şekilde uzamaya başladı. Bir sürece başladığınızda artık minimum 2 ay sürüyor. Yani bir mülakat serisine başlamak gerçekten bir cycle'ı yeni baştan başlatmaya benziyor. Her bir mülakat kendi içerisinde bir hikayeyi barındırıyor. Bundan sonraki videolarda da mülakatlar içerisinde neler yaşadım, bunlarla ilgili sizleri bilgilendireceğim. Şimdilik hoşça kalın demek istiyorum. Bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmak için zile tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. İyi günler.